Merhaba arkadaşlar. Ryan Garcia Fortuna maçı boks fanlarına, boks taraftarlarına ızdırap oldu. Ryan Garcia Fortuna maçına gelen boks fanlarını, boks taraftarları heyecanlarını, adrenalinlerini arttırmak için boks maçlarına geliyor ve bu maçlarda da biraz coşkuyu, atmosferin o enerjisini yaşamak istiyorlar. Ama ne yazık ki bu maçta bu taraftarların heyecanı, enerjisi düştü. Doğal olarak da umduklarını bu maçta bulamadılar. Bakın arkadaşlar, bazı boks fanları özellikle de sadece maç odaklıdır. Maçı izler ve sizin o anki ona verdiğiniz enerji, eğer ki kötü bir enerji ise bir daha sizin maçlarını izlemek istemez. Doğal olarak da Ryan Garcia Amerika'da çok sevilen bir boksör ve bu ismin özellikle de arkasında bir kitle var. Bu isim seviliyor ve maçlarına baktığınız zaman koskoca tribün, binlerce kişi bu maçı izledi. Ama Ryan Garcia ile özellikle Fortuna arasında geçen maça baktığınızda işte sanki anlaşmışlar gibi, sen bana vurma, ben sana vurmayayım, uyum içerisinde bir maç yapalım, işte sonunda galip gelen ben olayım gibi, ikisi arasında geçen maç aynı buna benziyor. Tabi aralarında bir anlaşma yapmışlar mıdır, yapmamışlar mıdır bunu bilemeyeceğim. Masada bu maç bitmiş midir, bitmemiş midir öncesinde. Tabii ki bu bize karanlık, doğal olarak da kimseye de iftira atamayız. Ama şu bir gerçek, gerçekten o taraftara, o boks fanına yakışmayacak bir maçtı ikisi arasındaki. Madem ki bu kadar çok örnek vereyim, kendine güveniyorsun, boksuna güveniyorsun, yap Gervonta Davis'te artık bir maç. Yine Devin Haney ile yap bir maç. Artık o taraftara, o boks fanına yakışan bir şölen görelim. 23 maç, yenilgisi yok. Tamam ama bunların kaçı iyiydi? Belki bir tanesi iyiydi, iyi boksördü ama onu da yenmesini bildi. Tamam, buna amenna, o maçta bir heyecan vardı, adrenalin vardı. İşte boks fanlarının en çok sevdiği de bu. Özellikle de baktığınız zaman Tyson Fury, Deontay Wilder maçları çok fazla tutuldu, çok fazla izlendi. Yine Canelo Alvarez, Gennady Golovkin maçları. Çünkü bu isimler yumruk atmaktan, yumruk yemekten çekinmiyor ve özellikle de boks fanlarını, boks taraftarlarını heyecanlandırmayı bilen isimler. Özellikle de Deontay Wilder'ı bu konuda tek geçelim. Çünkü Deontay Wilder'ın o bir andaki etkili atakları, çılgınca yumruk vurması boks fanlarını oturdukları yerden tekrar ayağa kaldırıyor. Şu bir gerçek arkadaşlar. Ryan Garcia Gervonta Davis maçını çok istiyor ama Ryan Garcia'nın, emin olabilirsiniz, Gervonta Davis içinden geçer. Aynı şekilde bence Devin Haney de Ryan Garcia'ya karşı galibiyet elde edebilecek bir boksör. Çünkü George Kambosos Jr. gibi Teofimo Lopez'i geride bırakan bir ismi yendi. Ryan Garcia'nın bu şekilde maçlar yapması Ryan Garcia'ya bir şeyler kazandırır mı? Bence kazandırmaz. Gervonta Davis'in yaptığı maçların hepsine bakın. Santa Cruz kaliteli boksör. Yine İsaç Pitbull Cruz kaliteli boksör. Roland Romero kaliteli boksör. Yani güçlü isimlerle maç yaptığınız zaman emin olun boksunuz level atlar, boksunuz gelişir ve siz çok şey kazanırsınız. Ama Ryan Garcia'nın rakiplerine baktığımız zaman hepsi onun seviyesinden geride isimler. Bir tane isim belki ona yakındı ve onu da, hatta ondan daha iyiydi benim şahsi fikrim. Ama onu da geride bıraktı. O maçta da ona takdir ettik. Şu bir gerçek, Ryan Garcia kötü bir boksör bir yerde değil. Fiziğini kullanan, fiziğinin avantajını kullanan, ayakları çok iyi olmayan ama yine de kendine yetecek kadar ayakları var. Sol direklerini, sol kroşelerini, sol aparkatlarını çok iyi vuruyor. Ama biraz da eksik olan tarafa gitmesi lazım. Sağ direkleri, özellikle de Ryan Garcia'nın bu sağ direklerini işte rakibine ulaşmadan kısa hemen çekiyor. Yani bu kadar korkacak bir şey yok. Bazen boksta risk alman gerekiyor. Risk almalısın ki puan alacaksın. Risk alman gerekiyor ki belki rakibine etkili bir yumruk vurup onu maçtan düşüreceksin. Bu yüzden Ryan Garcia da nedense rakibine sağ yumruğunu atana kadar hemen geri çekiyor. Yani rakibine çok kısa kesiyor. Bu yüzden burada özellikle de sağ yumruğunu atarken ayağı bir de kalçası dönmüyor ve bu da rakibe ulaşmıyor.
Bunu da en iyi vuran Kübalı boksörler. Kübalı boksörler sağlarını çok etkili vururlar. Nasıl ki o zamanı, o mesafeyi çok iyi ayarlarlar. Bence Ryan Garcia biraz daha boksunda değişik yapmazsa, rezervasyon yapmazsa, biraz da boksun üzerine boks katmazsa, kendini geliştirmezse Gervonta Davis'le yapacağı maçta tehlikede, yine Devin Haney ile yapacağı maçta tehlikede, Kambosus'la yapacağı maçta tehlikede. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka biraz daha Ryan Garcia eksik olan yönlerine biraz daha ağırlık göstermesi gerekiyor çalışırken. Şu bir gerçek arkadaşlar. Boksör, özellikle de boksörlerin ring etrafındaki taraftarları soğutmaması gerekiyor. Yani eğer ki o insanlar onu sevip o maça geliyorsa, doğal olarak da o maçta bir şeyler görmek için geliyor. Yani orada bir heyecan arıyor. Eğer ki siz o fana heyecanını vermezseniz, dediğim gibi o fan bir daha sizin maçınızı izlemez. Bakın bundan önce Mike Tyson, Muhammed Ali Clay maçlarını, yine Evander Holyfield maçlarını, yani bu maçlar nasıldı? İnsanlar bu maçı izlemek için işte belki uykusuz kalıyordu. Belki bu maçı sabırsızlıkla günlerce bekledi. O saati, o zaman, o anı. Niye? Çünkü bu adamlar çılgınca dövüşüyor. Boks fanlarına bakın, o maçlarda hop oturup hop kalkarlar. Neden? Çünkü bu isimler yumruk atıyor ve yumruk alıyor. Doğal olarak da siz şimdi yumruk yeme korkusuyla yumruk atmazsanız, karşı da aynısını yaparsa doğal olarak ortada boks göremeyiz. Boks şöleni göremeyiz. Doğal olarak da insanlar bokstan soğur. Hani biz bir zaman şunu demiştik. İnsanlar bir ara bokstan uzaklaştı. İşte 2-3 sene gibi bir ara baktığın zaman boksun bir ismi, adı sana duyulmadı. İşte son zamanlardaki özellikle de Tyson Fury maçları, Joshua maçları, yine Deontay Wilder maçları, yeniden bir enerji, Canelo Alvarez maçları, yeniden bir enerji oldu. Özellikle de Paul kardeşlerin de işe el atmasıyla birlikte boks biraz daha tekrardan popülerliğini korudu ve gündeme gelmeye başladı. Bu yüzden madem ki kendine güveniyorsan, artık bundan sonra bu maçlar yapılsın. Mesela Errol Spence Jr. Terence Crawford maçları. Yani bu maç artık yapılsa ne olacak? Boks fanları artık usandı. Terence Crawford fanları da, Errol Spence Jr. maçları da işte yıllarca bu maçı bekledi. Beklettiler. Artık boks fanlarında, taraftarlarda da bir heyecan kalmadı. Yani olsa ne olacak? O an boks fanları istiyor ki bir an önce bu iki isim karşılaşsın ve neler yapabileceklerini görelim. Bakalım kim kimden daha iyi. O an o maçı yapmazsanız, böyle uzatırsanız doğal olarak sulandırırsınız. Kimse de bu maçları izlemez. Mesela Deontay Wilder Tyson Fury maçlarına bakın. Tam zamanında bu ikisi ne yaptı? Tam zamanında maçlar yaptı. Özellikle de önüne gelen boksörleri knockout eden bir Deontay Wilder vardı ve Tyson Fury bunun önüne geçti ve doğal olarak da bu maç heyecanı, enerjisi çok yüksekti. İlk maç özellikle de, ben son iki maçı kesinlikle gözüm görmüyor. İlk maç adrenali, heyecanı çok yüksekti. Çünkü ikisi de birbirini krok etti. İkisi de birbirinden iyiydi ve berabere kaldılar. Bu gibi maçlar bana heyecan verir ama son iki maça gelince Deontay Wilder'ın üzerinde bir olumsuzluk, bir konsantrasyon eksikliği. Yani Deontay Wilder'a baktığın zaman hani dedik ki ikinci maç böyle oldu, bir şeyler oldu. İşte kostümdür, şudur budur. Üçüncü maç hani dedik Deontay Wilder düzelir. Baktık Deontay Wilder yine öyle. Aslında baktığın zaman iyi bir boks kapasitesine sahip. Etkili yumrukları var. Yani Deontay Wilder'a üçüncü maçta dedik hani bir şeyler olur. Orada da yine etkisiz kaldı. Belki bunun nedeni nedir? Belki altında bir şeyler var mıdır? Onu bilmiyoruz. Ama her zaman şunu söylüyorum. Eğer ki ring etrafındaki insanlar boks adına ringde bir şey görmezse doğal olarak artık bokstan soğuyacak. Oraya gelmiş bir tribün dolusu insan. Yani seni izliyor. Orada bir çatışma. Bakıyorsun o yumruk vurmaya korkuyor. Fortuna yumruk vurmaya korkuyor. Ryan Garcia da öyle şekilde. Fortuna kaçıyor. Ryan Garcia böyle kaç round? 3 round, 4 round, 5 round, ortada yumruk yok. Ama bakıyorsun insanlar boks maçı izlemeye geldi. Böyle bir şey yok. Yani amatörde bile en kötü bir boksörü çıkart. Yani pres yapardı Ryan Garcia'ya. Doğru söyleyeyim. Yani baktığın zaman özellikle de Fortuna'nın maç sonrasında o çok sakin tavırları, hani sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yani gerçekten
bu tarz maçlar bana gerçekten sıkıntı yaratıyor yani. Niye yani? Mesela bu Türkiye'de de oldu. Şöyle bir şey oldu. Bakıyorsun mesela Türkiye'de yıllarca demeyeyim de yani yıllar değil belki 2 ay 3 ay gibi önce bir tarih koyuluyor. İşte Türkiye'nin en iyi boksörü kimse işte onun maçı var. Örnek işte bakıyorsun insanlar bu maçı izlemeye gelecek. Bir adrenalin, bir heyecanı. Yani sonrasında bakıyorsun hani 12 roundluk bir maç olacak ve boks fanları da doğal olarak bu maçtan heyecan alacak ve özellikle de kendisinin özellikle de bir Türk boksörün neler yapabileceğini görmek istiyor. Bakıyorsun 2-3 roundda işte maç bitiyor. Rakip eldiveni çıkartıyor. Yani bu tarz maçlar yapıldığı zaman birincisi boks fanlarını bokstan soğutursunuz. Daha maçınızı izlemez. Ve doğal olarak da nerede olursa olsun bu belki bizim ülkemizde olur, Amerika'da olur, İngiltere'de olur. Yani insanlar oraya 12 round maç izlemeye geldi. Yani orada rakip kafasına göre gidip eldiven çıkartamaz veya ben dövüşmüyorum diyemez. Mesela yine örnek var mesela Avni'nin maçı yani Türkiye'deki boks fanları bu maça emin olabilirsiniz oldukça çok büyük ilgisi vardı bu maça. Yani oradaki Avni'nin kötü bir performansı doğal olarak da onun onun maçlarını fanlar izlemez. Neden izlemez? Yani bu şekilde dövüştüğü için. Ama düşünün ki orada 12 round boyunca mücadele etmiş. Canla başla vuran vurana kıran kırana canı yanmış vazgeçmemiş bir boksör düşünün. Doğal olarak da boks fanların ne olursa olsun bu ismin maçını yine izlemeye devam eder. Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Yani bakıyorsun özellikle de Türkiye'de organizasyonlar düzenleyenler sanki yani dünyada bir tek onlar organizasyon düzenlemiş. Onlar organizasyon yapıyor. Bir kabadayılıklar, bir artistlikler yani bir farklı modlara giriyorlar. Oysa baktığın zaman acemiler gibi yani en kötü boks organizasyonu düzenleseniz emin olun onlar daha iyi yapabilir. Ya bir defa bir organizasyon olduğu zaman bunu yöneten birileri olur. Bakıyorsun orada işte saçma sapan işler yapıyor. Hani diyorsun ki bunlar ne yapıyor diyorsun yani. Madem ki bir organizasyon düzenliyorsan öncelikle bu işi profesyonel yapanların bakacaksın neler yapıyor, nasıl bir sistemle hareket ediyor. Öncesinde bunun güzel bir dizaynını yapacaksın ve sonrasında bu işe girişeceksin. Ama bunlara bakıyorsun karambol hemen bir şeyler düzenlemişler. Kimin ne yaptığı bellisiz. İşte herkes kendi dünyasında. Biri kabadayılık peşinde, biri artistlik peşinde. Yani bu şekilde organizasyon yaptığın zaman insanlar da doğal olarak Türkiye'de de yapılan bir organizasyona ilgi göstermiyor. Bu yüzden eğer ki bir yerde özellikle de bir spor dalında veya başka bir branşta hangi branşı yapıyorsan yap. Eğer ki bununla ilgili bir organizasyon düzenleyeceksen reklamını çok iyi yapman lazım. Reklamını yapacaksın ve oraya da doğrusunu söylemek gerekirse gerçek boks fanlarını çekeceksin. Yani boksu anlayan, adrenalini yüksek, doğal olarak orada coşkuya da ihtiyaç var. Sadece düşünün bir taraftar mesela Japonya'da öyledir mesela otururlar yani yumrukta heyecanlanmazlar robot gibi maç izlerler. Ama siz bir Küba'da maç yapın, Amerika'da maç yapın veya Meksika'da maç yapın. Oradaki o atmosferi bir görün. Nasıl insanlar çılgınca işte etkili yumruklar geldiği zaman rakiplere böyle boks fanları ateşleniyorlar işte ağızlarından nasıl cümleler çıkıyor. Özellikle de Küba'da bunu birebir yaşamış birisiyim. Bu yüzden boks maç oluyorsa taraftarların da adrenalini yüksek olması gerekiyor. O yüzden ben buradaki boks maçlarına gerçekten yapıyorlar ama yani şöyle bir şey oluyor. Ya siz yani bir organizasyon düzenliyorsunuz. İnsanları kandırmaya gerek yok. Böyle dişli rakipler, güçlü rakiplerle dövüşün ve onlara karşı maçlar kazanın ki insanlar sizi takdir etsin. Organizasyonda biraz kalite olsun. Yani bu yüzden her zaman şunu söylüyorum. Öncelikle bir işe girişeceksen o işte çok bilgin olması gerekiyor. Bak ben de YouTube'da çok yeniydim ama zamanla kendimi geliştirdim. Şu an anlatımlarım daha iyi. Şu an boksu daha iyi yorumluyorum. Daha iyi analizler yapıyorum. Zamanla çok daha iyi olacak. Ryan Garcia maçı ile ilgili ne demiştim? Ryan Garcia Fortuna'yı 12 roundun sonunda yenecektir puanla. Ama şu bir gerçek.
Fortuna'nın ters yumrukları var. Savurarak dengesiz yumrukları var. Bunlardan bir tanesini yerse yatar demiştim. Ama o Fortuna'da izlediğim maçlarındaki performansı bu maçta kesinlikle yoktu. Fortuna çok kötü bir boks yaptı. Ryan Garcia'ya gelirsek solları muhteşemdi. Sollarını çok iyi vuruyordu. Sol direkt, sol kroşelerini, sağları çok kötü, berbattı. Kazanmasını bildi mi? Kazanmasını bildi. Boksta da önemli olan bu. Ama şu bir gerçek. Ryan Garcia'ya da bir önerimdir. Eğer ki boks ringlerinde en iyi olmak istiyorsan en iyilerle dövüş. Boks ringlerinde en iyileri yen. Emin ol, en iyilerle karşılaşmak sana hiçbir şey kaybettirmeyecek. Çok şey kazandıracak. Kaybetsen dahi sana çok şey kazandıracak. Sadece o iyi boksörün karşısında senin edeceğin iyi mücadele sana emin olabilirsin. Birçok şey katacak. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine boksla ilgili yorumlarım olacak. Tabii benim yorumlarımı beğeniyorsanız, analizimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videoya beğeni koymayı unutmayın arkadaşlar. Bunun da nedeni şu. Yani her zaman söylüyorum. Daha çok boks fanına ulaşmamız için beğeniler ve abonelik önemli. Yorumlar önemli. Bu yüzden bunda da geri durmayın. Yani nokta dahi olsa yorum yapın. İşte kendi bilginize göre yorum yapabilirsiniz. Ne yazdığınız çok da bir yerde nasıl yorum yaptığınızı ben sizi zaten eleştirmiyorum. Ama aklınızdan kalbinizden ne geçiyorsa yorumlara mutlaka yazın. Tabi bunlar da benim size geri dönüşlerimi sağlıyor. Sizin sayenizde gerçekten çok düzeldim. Anlatımlarım düzeldi. Hatalarımı düzelttim. Bu yorumların sayesinde. Yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Tabi bazıları abuk subuk yorum yapıyor. Onu da siliyorum zaten. Doğal olarak saygılı yorum yapanları zaten silmiyorum. Eleştirileri silmiyorum. Haklı eleştirileri. Çünkü onlar da orada olması gerekiyor. Şimdilik bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden ayrılmayın. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Abone sayımız artıyor. İzlemelerimiz yerinde çok şükür. Bu aralar tabi biraz sıkıntılar var. İnsanlar çok rahat değiller ama yine de bir şekilde ilerliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.